Bir insan tek başına koca bir ülkenin kaderini değiştirebilir mi? Profesör Doktor Türkan Saylan'ın hayat hikayesi bu soruya yürekten bir evet yanıtı veriyor. O, cüzzam gibi çaresiz sanılan bir hastalığı yenilgiye uğratan, Anadolu'nun ücra köşelerinde binlerce çocuğun eğitim ışığını yakan, haksızlıklar karşısında yılmadan dimdik duran bir kahramandı. İnanılmaz enerji ve cesaretiyle karşısına çıkan engelleri sanki hiç yokmuş gibi görüp yoluna devam etti. Son nefesine dek umudun ve aydınlığın sönmeyen meşalesi oldu. Öyle ki ölüme saniyeler kalmış olsa bile ışığını yaymaya devam etmelisin diyecek kadar yaşam doluydu. Türkan Saylan 13 Aralık 1935'te İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Cumhuriyet döneminin ilk müteahhitlerinden Fasih Galip Bey, annesi ise İsviçre asıllı Lili Mina Hanım'dı. 5 kardeşin en büyüğü olan Türkan, daha çocukluk yıllarında farklı kültürlerin ve Cumhuriyet ideallerinin ışığında büyüdü. 1940'ların İstanbul'unda Kandilli İlkokulu ve Kız Lisesi'nde okurken ailesinden dürüstlüğü, çalışkanlığı ve vatana hizmet aşkını miras aldı. Henüz küçük bir kızken bile çevresine karşı duyarlı, vicdanlı ve öğrenmeye aç bir çocuk olarak tanınıyordu. Lise mezuniyetinin ardından 1957'de evlenip 2 oğul sahibi olmasına rağmen Türkan Saylan'ın hedeflerinden biri de iyi bir hekim olmaktı. İstanbul Tıp Fakültesine girerek 1963 yılında tıp doktoru unvanını aldı. O dönemde tıp alanında kadınlara pek sık rastlanmasa da Türkan Hoca yılmadı ve uzmanlık eğitimini dermatoloji, deri ve zührevi hastalıklar alanında tamamladı. 1972'de doçent, 1977'de profesör oldu. Daha 40 yaşına varmadan genç bir profesör olarak meslektaşlarının saygısını kazanmıştı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde uzun yıllar dermatoloji anabilim dalında görev yapan Türkan Saylan, aynı fakültede Lepra, Cüzzam Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin kuruluşuna öncülük etti ve müdürlüğünü üstlendi. Akademik kariyerindeki hızla yükselişi ve başarıları onun bitmek bilmeyen çalışma azminin bir göstergesiydi. Kendisi de yaşamak demek çalışmak demektir diyerek boş durmayı asla kabul etmiyordu. 1970'lerde Türkiye'de cüzzam kelimesi dahi korku ve damgalanma sebebiydi. İşte Türkan Saylan mesleğinde tam da bu zorlu alana yönelmeyi seçti. 1976 yılında cüzzam hastalığıyla mücadele çalışmalarına başladı ve Cüzzamla Savaş Derneği'ni ve devamında vakfını kurdu. O güne dek toplumdan dışlanan cüzzam hastalarına modern tıbbın ışığını götürmek, onları hem bedenen hem ruhen tedavi etmek Türkan Hoca'nın hayat misyonlarından biri haline geldi. Bir meslektaşı onun bu alandaki yaklaşımını şöyle özetliyordu. Cüzzam hastalarına fiziken ve ruhen dokunabilmek, hastayı sadece hastalığıyla değil sosyal yönüyle de ele alarak yaşamını kolaylaştırmaya çalışmak onun bütünsel bakışının sonucuydu. Gerçekten de Türkan Saylan sırf ilaç verip çekilmiyor, hastalarının barınmadan protez ihtiyaçlarına, iş bulmalarından çocuklarının eğitimine kadar her şeyini koşuyordu. Türkan Saylan, cüzzamla mücadele için Türkiye'yi il il, köy köy gezdi. Anadolu'nun ücra köşelerinde, ahırlarda, kümeslerde, insanlık dışı koşullarda saklanan hastaları bulduğunda onlara yalnız hekim olarak değil bir kurtarıcı melek gibi yaklaştı. Halk cüzzamdan öyle korkuyordu ki bırakın hastalara dokunmayı, yanlarına bile yaklaşmaktan imtina ediyordu. Oysa Türkan Hoca hastalarına dokunmaktan hiç çekinmedi. Bir gün muayenehanesine gelen parmakları olmayan yaşlı bir cüzzam hastasının elini tereddütsüz sıkarken yanında bulunan genç bir çalışma arkadaşının tepkisini göz ucuyla takip etti. Genç doktor da hocasının izinden gidip o hastaya elini uzatınca Türkan Hoca'nın yüzünde mutlu bir gülümseme belirdi. Yıllarca insanlara cüzzamın aslında öyle kolay bulaşmadığını, korkunun yersiz olduğunu anlatmış, kendi de bizzat dokunarak örnek olmuştu. Onun bu çabaları sayesinde Türkiye'de cüzzam vakaları hızla azaldı. Öyle ki 1980'lerin sonunda artık yılda sadece birkaç yeni vaka görülür hale gelmişti. Nitekim Türkan Saylan'ın etkin mücadelesiyle cüzzamın kökü kazındı demek abartı olmaz. Bu insanüstü gayret uluslararası alanda da yankı buldu. Profesör Doktor Türkan Saylan 1986 yılında Hindistan'da verilen Uluslararası Gandhi Ödülünü alan ilk kadın oldu. Bu prestijli ödül cüzzamla savaş alanındaki başarıları için ona layık görülmüştü. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü'nün lepra konusunda danışmanlığını yaptı. Uluslararası Lepra Birliği'nin kurucuları arasında yer alıp başkan yardımcılığını yürüttü.
Kısacası bir zamanlar filmlerde dahi korku unsuru yapılan Cüzzam, Türkan Hoca'nın öncülüğünde Türkiye'den neredeyse silindi. O artık sadece bir doktor değil, toplum sağlığının korkusuz bir savaşçısıydı. Türkan Saylan'ın idealleri sağlık hizmetiyle sınırlı değildi. Anadolu'yu karış karış gezerken özellikle fakir ailelerin, köylerdeki çocukların, bilhassa kız çocuklarının eğitime erişemediklerini gördü. Hastalarını tedavi ederken tanık olduğu cehalet, gençlerin okuyamaması onu derinden yaraladı. Bir yanda okula gönderilmeyen kızlar, diğer yanda eğitim alabilirse ülkesine faydalı olabilecek pırıl pırıl zihinler vardı. İşte bu yüzden her şeyi devletten beklememek gerek diyerek kolları sıvadı ve toplumsal sorumluluğu omuzladı. 1989'da bir grup aydınla birlikte Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ni kurdu. Amaçları Atatürk ilke ve devrimlerini koruyup geliştirmek, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmaktı. Türkan Hoca bu derneğin 19 yıl boyunca genel başkanlığını üstlendi. 1001 emekle küçücük bir dernekten koskoca bir eğitim seferberliği çıkardı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin ilk projesi Anadolu'da okula gidemeyen kız çocuklarına burs verip onları okumaya teşvik etmekti. Türkan Saylan'ın heyecanı etrafındakileri öyle etkiliyordu ki birçok gönüllü ve bağışçı kısa sürede bu harekete katıldı. Dernek kurulduğundan itibaren geçen yaklaşık 30 yılda 68 bine yakın kız çocuğuna eğitim desteği sağladı. Toplamda 108 bin öğrencinin okumasına katkı sundu. Bu rakamların ardında okuma yazma bilmeyen anne babaların evlerinden çıkıp üniversiteye giden genç kadınlar, meslek sahibi yapılan gencecik fidanlar vardı. Türkan Hoca bu kızları kardelenlere benzetiyordu. Karlar içinden güneşe uzanan kardelen çiçekleri gibi onlar da tüm engelleri aşıp aydınlığa ulaşacaktı. Nitekim bu bursiyer kızların hikayesini anlatan Kardelenler adlı kitabın yazarı, Türkan Saylan'ın yarattığı mucizeyi yoksul kız çocuklarını 13 yaşında evlendirilecek birer eşyadan meslek sahibi ve mutlu genç kızlara dönüştürüyor sözleriyle ifade etmişti. Türkan Saylan eğitimin özellikle kız çocuklarının okutulmasının ülkenin çağdaşlaşması için en önemli adım olduğuna inanıyordu. Ona göre eğitimde fırsat eşitliği sağlanmadan toplumsal barış da adalet de mümkün değildi. O yüzden bu ülkede üniversite bitirip meslek sahibi olan her kadının Cumhuriyete borcu var derdi. Kendi hayatı bunun en güzel örneğiydi. Cumhuriyetin yetiştirdiği bir kız evladı olarak en iyi eğitimleri almış ve bunu borcunu ödercesine toplumun faydasına sunmuştu. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği çatısı altında yaptığı işler sadece burs vermekle kalmadı. Köy okullarına kütüphaneler kurulmasından tutun da yetişkin kadınlar için okuma yazma kurslarına kadar her konuda elini taşın altına koydu. Her kesimden insana yardım etmeyi görev bilmişti diye anlatıyor yakın çalışma arkadaşları. Bu yönüyle Türkan Saylan eğitim ve sosyal kalkınma dendiğinde akla gelen en karizmatik liderlerden biri haline geldi. Onun toplumsal aydınlanma ideali bugün Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği sayesinde bir ekol olarak yaşamaya devam ediyor. Yetiştirdiği gençler mezunlar bayrağını devralmış durumda. Türkan Saylan sadece yaptığı işlerle değil, duruşuyla da toplumun önderi oldu. Atatürkçü, yurtsever ve cesur bir cumhuriyet kadınıydı. Ona göre vatanseverlik kuru nutuklarla değil, eylemle ispatlanırdı. Ulusumuzu ileri götürmek için hepimiz toplumsal sorumlulukla çalışarak borcumuzu ödemeliyiz der, yurtseverlik emek ister mesajı verirdi. İnandığı değerlerden asla ödün vermezdi. Herkese karşı daima saygılı, sakin ve anlayışlıydı. Fakat konu laiklik, eğitim ve kadın hakları gibi ilkeler olunca kayıtsız kalmaz, en önde mücadele ederdi. Bu mücadele dolu yıllar boyunca Türkan Hoca'ya düşmanlık besleyenler de çıktı. Aydınlık yolunda attığı her adımda karanlık odaklarının ithamlarına maruz kaldı. Kimi zaman onu dini değerlere karşı göstermeye çalıştılar, kimi zaman komünist diye yaftaladılar, hatta etnik köken üzerinden bile saldırıp gavur, Kürtçü gibi asılsız suçlamalar yönelttiler. Fakat o iftiralara kulak asmadan hep yaptığı işe odaklandı. Ben olumsuz şeylere hiç yokmuş gibi bakarım. Hep olumlu şeyler üzerinde yaşarım. Olumsuzluklar beni etkileyemez diyerek kendi moralini hep yüksek tuttuğunu söylerdi. Gerçekten de yaşamı boyunca önüne çıkan engelleri görmezden gelecek kadar pozitif ve çözüm odaklıydı. Sorunun değil, çözümün parçası olmayı seçin. Sözü sanki onun hayat felsefesiydi. Ne yazık ki ömrünün son döneminde Türkiye'nin yakın tarihine damga vuran talihsiz bir olayla karşılaştı.
13 Nisan 2009 sabahı Türkan Saylan'ın evi ve başında olduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin bazı şubeleri polis tarafından basıldı. Dönemin tartışmalı Ergenekon soruşturması kapsamında onu ve derneği karalamak için akıl almaz iddialar ortaya atıldı. Yıllarını eğitime adamış bu zarif insana terör örgütü üyesi suçlaması yöneltilmeye kalkıldı. Emniyet güçleri bilgisayarlarına ve belgelere el koyarken Türkan Hoca kemoterapi görmekte olan ağır bir kanser hastasıydı. Yatağından kalkamayacak halde olmasına rağmen yapılanlara karşı hukuki mücadeleyi cesaretle yürüttü. Onun bu haksızlığa direnişi hafızalara kazındı. Gözaltına alınan arkadaşları cezaevindeyken televizyon ekranlarında Türkan Hoca'nın hasta haliyle dahi ne kadar hakkaniyetli ve vakur bir savunma yaptığını hayranlıkla izlediklerini anlatıyorlardı. Sonrasında bu suçlamaların tamamen temelsiz ve kumpas olduğu ortaya çıktı. Toplanan dijital delillerin sahte olduğu bilirkişi raporlarıyla kanıtlandı. Yıllarca hizmet ettiği devletinin bazı içindeki çürük yapıların onu böyle üzmesi, sevenlerini derinden yaralamıştı. Fakat Türkan Saylan kendisine bunu yapanlara bile kötü söz söylemedi. "Ben sadece yüreği insan sevgisiyle dolu bir hekimim. Ülkemi insan haklarına saygılı, hukuka ve demokrasiye inanan hükümetlerin yönetmesini isteyen bir vatanseverim," diyerek kendini ifade etti. Bu sözler onun tüm hayatını özetliyordu aslında. Türkan Saylan hayatı boyunca pek çok hastalığa şifa oldu. Ama kendi ağır hastalığıyla da uzun bir savaş verdi. 1990'ların başında meme kanserine yakalandı ve tam 17 yıl boyunca bu hastalıkla mücadele etti. Ameliyatlar, kemoterapi seansları, saçlarının dökülmesi. Hiçbiri onu durduramadı. Yakınları sıradan bir hasta gibi tedavi gördü ve işini hiç aksatmadı diye anlatıyor. Gerçekten de Türkan Hoca sağlık durumu ne olursa olsun son güne dek dernek çalışmalarına, projelerine devam etti. İnsanlar üzülmesinler diye hastalığını bile zaman zaman küçümseyerek "Bu yaşta kızımın olacak halim yok ya" diye espri yapıp sevenlerini teselli ediyordu. Ne etrafındakilere yük oldu ne de hayat dolu tavrından ödün verdi. 18 Mayıs 2009 tarihinde sabaha karşı saat 4.45'te İstanbul'daki evinde hayata gözlerini yumdu. 73 yıllık ömrüne sığdırdığı onca işin huzuruyla ve sevdiklerinin dualarıyla bu dünyadan ayrıldı. Son anlarında etrafına bıraktığı mesaj ise yürekleri titretti. "Bana düşen bütün görevleri yerine getirdim. Ölüme hazırım," demişti. Gerçekten de Cumhuriyete ve halkına olan görevlerini fazlasıyla yapmış olmanın dinginliği vardı yüzünde. Ölümü bile onun ışığını söndüremedi. Türkiye'nin dört bir yanından insanlar cenazesinde onu saygı ve gözyaşlarıyla uğurladı. Ardında okuttuğu binlerce kardelen, iyileştirdiği yüzlerce hasta, fikirlerini devralan sayısız gönüllü bıraktı. Türkan Saylan'ın ismi bugün pek çok okulda, kültür merkezinde, parkta yaşatılıyor. Büstleri dikildi, hakkında kitaplar yazıldı, hatta hayatını konu alan diziler çekildi. Ancak Türkan Hoca bu tür sembolik anmalardansa bıraktığı etkinin insanların yüreğinde yaşamasını önemserdi. Nitekim onun gerçek mirası, yetiştirdiği gençlerin, destek olduğu kadınların ve sağlığına kavuşturduğu hastaların kalplerinde yaşamaya devam ediyor. Pek çok gencin idolü haline gelmiş durumda. Onun açtığı yolda ilerleyen her bir cumhuriyet bireyi Türkan Hoca'nın hayalini geleceğe taşıyor. Türkan Saylan hayattayken bile unutulmaz bir lider olmayı başarmış az sayıda insandan biriydi. Aramızdan ayrıldıktan sonra ise Anadolu toprağında sonsuza dek söylenecek bir halk türküsü gibi ölümsüzleşti. Onun yaşam öyküsü bizlere hem hüznü hem coşkuyu bir arada hissettiriyor. Bir yandan böylesine değerli bir cumhuriyet çınarını kaybetmenin acısını duyuyoruz. Diğer yandan da ondan aldığımız ilhamla geleceğe umutla bakıyoruz. Eğer bir yerde bilime, demokrasiye, barışa ve aydınlığa aç bir çocuk senin ışığını bekliyorsa sönmeye hakkın yoktur. Işıyacaksın. Ölüme saniyeler kalmış olsa bile diye sesleniyordu Türkan Saylan. O ömrü boyunca hiç sönmedi. Şimdi sıra bizde. Onun bıraktığı yerden ışığı taşımaya devam etmek, umudu diri tutmak ve gelecek nesilleri aydınlatmak bizim sorumluluğumuz. Türkan Hoca'nın anısı bizlere daima yol gösterecek bir meşale olarak parlayacak ve böylece ışığı asla sönmeyecek.